Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel şöyle Himalaya'nın bebe yünü var. Bununla harika bir model başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şu şekilde 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Ben lastiksiz başlayacağım. Hemen ilk sırada modelimi kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu model lastik istemiyor. Ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini ilk sıra olduğu için ördüm. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek düz. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz örerek birinci sıra ön yüzünde bu şekilde devam edelim. 3 düzle bitiriyorum. 3 düzle başladım. 3 düz ilmekle bitirdim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde bir ters, 2, 3 ters. 3 ilmek ters ördüm. Zaten ilmeklerim tersti. Bir düzüm var. Düz olarak örüyorum. 3 ters, bir düz. 3 ters, bir düz örerek sıra sonuna gelelim. Bir düz, 3 ters, kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sıra arka yüzünü tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki düz ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 düz, 1, 2. Üçüncü düzümü almadan önce bir kez artırma yaptım. Daha sonra ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. 1, 2, 2 düz. Bir dolayalım. Bir ilmek örmeden alalım. Ters ilmeğimizi ters örelim. Son ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İp kendimden tarafta. Bakın bu şu doladığım ve örmeden aldığım ikili ilmeğim var. Bunu yine örmeden alıyorum. İp kendimden tarafta kalacak şekilde. Devamındaki iki ters ilmeğimi ördüm. Bir düz. Bu ikiliyi örmeden alıyorum. İp kendimden tarafta. Örmeden yine aldım. 2 ters ilmek, bir düz ilmek. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ikiliyi örmeden aldım. Devamında 2 ters ilmek, bir düz.
ipi kendimden tarafa aldım. Bu ikiliyi örmeden aldım yine. 1 2 ilmek ters ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Beşinci sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bakın düz ilmeklerim 4 tane oldu. 3 ilmekte. Şurada artırma yaptığımız için 4 tane oldu. Bu 4'ün ikisini şöyle önce 4'ünü alıyorum. Baştaki ikisini arka taraftan sol şişime aldım. Önden de bu ikiliyi bakın bunu öne aldım. Bu ikiliyi ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeklerimi de düz ördüm. Yine 3 düz ilmeğim oldu. Bir ters ilmek, eksiltme yaptık. Yani burada bakın artırmıştık. Bu dörtlüyü şöyle aldım. Arka taraftan öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sol şişime, önden de şu ikiliyi aldım. Şişime, sol şişime taktım. Ve ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki 2 ilmeğimi de tek tek düz ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Bir ters, bu ikili ilmeğimi arka taraftan aldım. Sol şişime, bu diğer ikisini de önden aldım ve şişimin önüne taktım. 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Bir ters, dörtlüyü böyle aldım. Önce ikiliyi arka taraftan aldım. Şöyle, daha sonra bu arkadaki 2 ilmeğimi de şişimin önüne taktım ve ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyiz. Modelin kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın şimdi bu 3 tane ters ilmeğim var. Şu şekilde aldım bunu. Bu ikiliyi sol şişime aldım. Arka taraftan da şu 3. ilmeğimi aldım. Sol şişime taktım öne. Bu 3 ilmeğimi de tek tek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. 6. sıra arka yüzünde düz olan ilmeğimi de düz ördüm. Bu üçlüye gelince önce bu ikiliyi şöyle aldım. Ön taraftan sol şişime taktım bu öndeki ikiliyi. Arka taraftan tek olan ilmeğimi aldım. Sol şişime taktım ve bu 3 ilmeğimi de tek tek düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Şöyle yapalım. Bu ikiliyi önden, tekliği de arka taraftan aldım. Sol şişime taktım. Ve 1 2 3 ilmek düz ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Son kez yapıyorum bu üçlü ilmeği. Evet, modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın model böyle devam edecek. Güzel, şöyle gösterişli düğüm düğüm şöyle bir görüntüsü var. Güzel bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 düz. Aynı modeli devam ettiriyorum. Modelde kaydırma yok arkadaşlar. Bakın düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam ediyoruz.
Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzünde yine ilmekleri gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters, 1 düz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. Örerek ikinci sırayı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz örüyorum önce. 1, 2. Bu üçlünün ikisini ördüm. Daha sonra şu şekilde bir doladım. Bu diğer düz ilmeğimi de örmeden aldım. Sıradaki ters ilmeğimi ördüm ters olarak. 2 düz, bir dolayalım. Sıradaki ilmeğimizi örmeden alalım. Ters ilmeğimizi ters örerek devam edelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bu ikili ilmeğim. Örmeden aldığım ve doladığım ilmeğim var. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ikili ilmeğimi yine örmeden aldım. 1, 2 ilmek ters ördüm. Bir düz, ipi kendimden tarafa aldım. Bu ikisini örmeden aldım. 2 ters, bir düz, ipi kendimden tarafa aldım. Yine bu ikiliyi örmeden aldım. 2 ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Beşinci sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 4 tane düz ilmeğim var. Bakın artırma yaptığımız için 4 ilmek oldu. Bunun ikisini arka taraftan sol şişime aldım. Arkadaki 2 ilmeğimi de öne aldım. İkiliyi ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Yine 3 ilmeğe düşürmüş olduk. Eksilttik yani. Ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu dörtlüye gelince sağ şişimi aldım. Arka taraftan öndeki ikisini sola aldım. Ön taraftan da arkadaki şu ikili ilmeğimi sol şişime taktım ve ikisini bir düz örerek kestim. Devamındaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Bir ters. Aynı şekilde devam ediyorum şöyle. Bu ikiliyi düz örerek keselim. Devamındaki 2 ilmeğimizi de düz örüyoruz. Bir ters ilmek. 4 ilmeği aldım sağ şişime. Arka taraftan öndeki 2 ilmeğimi aldım sol şişime. Önden de şu ikiliyi bıraktım ve tekrar sağ şişimi aldım. Sola geçirdim ve ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimi böyle şekillendirdim. 6. sıra arka yüzüne geçtik. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu 3 ilmeğimi ipi kendimden tarafa aldım. Şu şekilde bakın şöyle 3 ilmeğimi aldım. Arka taraftan yani kendimden taraftan bu 2 ilmeğimi sol şişime aldım. Tekliği bıraktım. Onu da şöyle öne getirdim ve bunları ters örerek devam ettim. 3 ilmek ters ördüm yani. Bir düzümüzü yine düz örüyoruz.
Bu 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. Kendimden taraftan bu ikisini tekrar sol şişime, tekli olanı da şöyle aldım, şişimin önüne getirdim arka taraftan ve bu 3 ilmeğimi tek tek ters örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. 6. sıra arka yüzündeyim. Evet. İlmeklerimi çevirdikten sonra üçünü de ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle devam ediyor. Şöyle yakından göstereyim. Gayet güzel ve şöyle gösterişli bir model. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Bakın bunu da daha önce yaptım. Bunu beraber yaptık. İkisi de lastiksiz. Ama dediğim gibi lastiğin üzerine de başlayabilirsiniz. Model lastik istemiyor arkadaşlar. Modelin arka yüzü de şöyle. Evet, bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz gayet güzel ve gösterişli bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yapacak olanlara da fikir olur. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.